Gökkuşağı ülkesinin küçük dansçısı Asya. Seslendiren Rüveyda Şengül. Bir zamanlar göklerin altında renklerin dans ettiği büyülü bir ülke varmış. Bu ülkenin sakinleri güneşin ışıklarını yansıtan gökkuşağı renklerinde evlerde yaşarmış. Gökkuşağı ülkesinin en küçük ve en sevimli sakinlerinden biri de Asya'ymış. Sarı kıvırcık saçları güneşin ışıklarını yansıtır, ela gözleri ise dünyayı merakla izlermiş. Asya gökkuşağı ülkesinin neşesiymiş ve her gün yeni bir maceraya atılmaya çok hevesliymiş. Asya'nın en büyük aşkı kitaplarmış. Köyün kütüphanesinde her gün saatlerce zaman geçirir, kitapların arasında adeta bir sihir dünyasına adım atarmış. Her bir sayfayı çevirdiğinde kelimelerin arasında kaybolur, her bir cümlenin içinde yeni bir macera keşfedermiş. Kitaplar Asya'ya bilmediği yerleri gösterir, bilmediği kelimeler öğretir ve en önemlisi sorgulamaya teşvik edermiş. Her bir hikaye onun için yeni bir dünya, her bir karakterse yeni bir dostmuş. Asya kitaplar sayesinde hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirirmiş. Dünyayı farklı açılardan görmeyi öğrenirmiş. Dans etmek ve şarkı söylemekse Asya için başka bir tutkuymuş. Gökkuşağı renkli elbiseleriyle köy meydanında döner, zıplar ve adeta bir peri gibi süzülürmüş. Renkli tokaları saçlarında parıldarken ayakları müziğin ritmine uyarak kendi hikayesini anlatırmış. Her adımında bir nota, her dönüşünde bir melodi yaratırmış. Asya'nın dansı ve şarkıları gökkuşağı ülkesini neşeyle doldurur, her köşesine mutluluk saçarmış. Köy sakinleri Asya'nın melodilerine kulak vererek günlük hayatın stresinden kurtulur, ruhlarını beslerlermiş. Bir gün köyün en büyük bayramı olan Renkler Festivali'nde Asya'ya özel bir görev verilmiş. Köyün en yaşlı adamı Kemal amca Asya'dan festival için bir dans gösterisi hazırlamasını istemiş. Asya bu görevi büyük bir heyecanla kabul etmiş ve hemen çalışmaya başlamış. Ancak bu seferki gösterisi sadece bir dans değil, aynı zamanda bir hikaye anlatıcılığı olacakmış. Asya kitaplardan öğrendiği hikayeleri dansıyla anlatacak, köy sakinlerini büyülü bir yolculuğa çıkaracakmış. Asya günlerce dans figürleri ve hikaye anlatımı üzerinde çalışmış. Her bir hikaye için farklı bir koreografi hazırlamış. Her bir duyguyu beden diliyle ifade etmeyi öğrenmiş. Annesi Rüveyda ona her adımda destek olmuş. Rüveyda Asya'nın kostümlerini tasarlamış. Her birinin renklerini gökkuşağı ülkesinin neşesini yansıtacak şekilde seçmiş. Asya her gün ayna karşısında dansını prova eder, hikayeleri yüksek sesle okur ve her bir mimiği, her bir hareketi titizlikle çalışırmış. Rüveyda Asya'ya ilham vermek için ona hikaye kitapları okur, masallar anlatırmış. Günler süren hazırlıkların ardından festival günü geldiğinde Asya ilk hikayesiyle sahneye çıkmış. Masalın kahramanı olan küçük bir deniz kızıymış. Mavi elbisesi dalgalar gibi dalgalanıyor, uzun saçları deniz suyunda akıyormuş gibi sallanıyormuş. Asya'nın ayakları deniz kızı kuyruğu gibi kıvrılırken bedenindeki her hareket küçük deniz kızının okyanusun derinlerindeki yolculuğunu anlatıyormuş. Sonra birdenbire müzik değişmiş, hareketleri hızlanmış. Sahnede adeta bir fırtına kopmuş. Asya güçlü rüzgarlara karşı mücadele eden deniz kızını canlandırıyor, bir o yana bir bu yana savruluyormuş. Sonra da sakinleşen müziğe uyarak okyanusun dibine yerleşiyormuş. İkinci hikayesinde ise Asya gökkuşağı renkli elbisesiyle sahneye çıkmış. Bu kez neşeli bir kelebeği canlandırıyormuş. Sahne adeta bir çiçek çayırına dönüşmüş. Asya kelebeğin çiçekten çiçeğe konmasını zarif hareketleriyle yansıtmış. Kolları kanatlar gibi açılıp kapanıyor, her hareketiyle çiçeklerin kokusunu, güneşin sıcaklığını hissettiriyormuş seyircilere. Böylece Asya birbirinden farklı hikayelerle köy sakinlerini büyülü bir yolculuğa çıkarıyormuş. Korkak bir tavşanı, bilge bir baykuşu, cesur bir aslanı dansıyla canlandırıyormuş. Köy meydanı büyülenmiş gibi sessizmiş. Sadece Asya'nın neşeli şarkıları ve anlatılan hikayelerin heyecanı duyuluyormuş. Gösterinin finalinde ise Asya, gökkuşağı ülkesinin tüm renklerini barındıran muhteşem bir elbiseyle sahneye çıkmış.
Bu elbise gökkuşağı ülkesinin birliğini ve neşesini simgeliyormuş. Asya dansıyla gökkuşağı ülkesinin her köşesini, insanların mutluluğunu, kitaplardan öğrendiği tüm güzellikleri anlatmaya başlamış. Hareketleri neşeli, adımları coşkulu, sesi ise gökleri yırtarcasına güçlüymüş. Gösteri bittiğinde köy meydanı uzun bir alkış tufanına boğulmuş. Asya nefes nefese sahneden indiğinde annesi Rüveyda ona sımsıkı sarılmış. Gözleri gururla doluymuş. "Seninle ne kadar gurur duyuyorum bilemezsin Asya," demiş Rüveyda. "Sen gökkuşağı ülkesinin en yetenekli dansçısısın." Asya annesine gülümsemiş. Sonra da kalabalıkta annesinin yanına gelmeye çalışan Kemal amcaya bakmış. Kemal amca Asya'ya doğru başıyla selam vererek gurur duyduğunu belirtiyormuş. Asya o gece çok mutlu uyumuş. Ertesi sabah gözlerini açtığında festivalin verdiği mutlulukla dolu bir kalple uyanmış. Annesi Rüveyda'nın yüzünde gururlu bir tebessüm varmış. Annesine sarılmış ve "Anne, bugün senin için özel bir şey yapmak istiyorum," demiş. Rüveyda kızının bu düşüncesinden dolayı çok mutlu olmuş ve "Ne yapmak istersin canım kızım?" diye sormuş. Asya heyecanla "Senin için en güzel pastayı yapmak istiyorum," demiş. Rüveyda'nın gözleri sevinçle parlamış. "O zaman hadi beraber mutfağa gidelim," demiş. İkisi de mutfakta hünerlerini sergilemeye başlamışlar. Asya annesinin sevdiği meyveleri, çikolataları ve renkli süslemeleri bir araya getirerek gökkuşağı ülkesinin en lezzetli ve en renkli pastasını yapmaya karar vermiş. Asya pastanın her katını dikkatle hazırlamış. Alt katına çilekli krema sürmüş, orta katına salepli muhallebi yerleştirmiş ve en üst katına ise annesinin en sevdiği çikolatayı sürmüş. Pastanın üzerini gökkuşağının tüm renklerini temsil eden meyvelerle süslemiş. Son dokunuş olarak çikolatadan annesinin adının baş harfi olan R harfini yapmış ve pastanın tam ortasına yerleştirmiş. Rüveyda kızının bu özenli halini gördüğünde gözyaşlarını tutamamış. "Bu hayatımda yediğim en güzel pasta olacak," demiş ve Asya'yı sıkıca kucaklamış. Asya annesinin mutluluğunu gördüğünde içinden "Bir dansçı olarak sahnede yarattığım sihir mutfakta da devam ediyor," diye geçirmiş. Gün boyunca köy sakinleri Asya'nın muhteşem dansını ve Renkler Festivali'ndeki büyülü performansını konuşmuş. Asya ise annesiyle geçirdiği bu özel günün tadını çıkarmış. Akşam olduğunda Asya ve Rüveyda pastayı kesip köy meydanında toplanan herkese ikram etmişler. Köy sakinleri Asya'nın yeteneklerine bir kez daha hayran kalmışlar. Gökkuşağı ülkesinin küçük dansçısı Asya, o gece yıldızların altında annesiyle birlikte mutlulukla dans etmiş. Gökyüzü onların neşesiyle parıldamış ve Asya'nın kalbi sevgiyle dolup taşmış. O an Asya'nın küçük kalbinde büyük bir gerçek yer etmiş. Birlikte yaratılan mutluluk en büyük sihirdir. Ve böylece gökkuşağı ülkesinde küçük dansçı Asya ve annesi Rüveyda'nın paylaştığı sevgi ve mutluluk sonsuza kadar sürecek bir hikayeye dönüşmüş. Ve onlar hep birlikte mutlu mesut yaşamışlar.